Merhaba Derin Universe sakinleri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Selam Cano. Gereksiz bir giriş yaptım. Kapakta da göreceğiniz üzere bu bölüm bayağı bir ciddiyiz. Çünkü konu ciddi. İnceleyeceğim dizi The Twisted Tales of Amanda Knox. Bu konu beni acayip etkiledi. Hani öyle böyle değil. Acayip etkilendim bu dizinin konusundan. Çünkü ben bu olayı bilmiyordum. Şimdi bu dizi True Crime yapımı bir dizi. Yani gerçek suç hikayesi. Ve galiba 2022 mi 2021 mi o yıllarda son dava görülen ve kapanılan bir dava. O yüzden de çok ne derler ona eskimeyen, daha eski olmayan bir iş. 2007'de başlamış ama olaylar. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ağustos'ta başladı bu dizi. Disney Plus'ta izleyebilirsiniz. Hulu yapımı bir dizi. Biraz bir dizi. True Crime hikayelerin hepsinde olduğu gibi bir tık etik olarak doğru olmayan noktaları var bu dizinin. Biraz çelişkili bir dizi. Şimdi şöyle. Amanda Knox karakteri 2007 yılında karakter değil yani kişisi. Ben dizi olarak değil önce olayı size anlatayım. Olay şöyle gerçekleşiyor. Amanda Knox adlı bir Amerikalı genç kız var ve Erasmus'la üniversitenin 1. yılında mı ne gidiyor. Paraguay mıydı? İtalya'ya gidiyor. Paraguay diye okunuyor. Perugia gidiyor. O 2007 yılında Erasmus'ta gittiği Perugia'da bir ev tutuyor ve o evde onun flatmate'leri yani ev arkadaşları var. Kızlar var. 3 tane kızla birlikte kalıyor. İkisi İtalyan, bir tanesi İngiliz. Onun gibi Erasmus'a gelmiş bir kız. Ve Meredith o kızın adı. Meredith'le çok yakın arkadaş oluyorlar. Ve böyle her yere birlikte gidiyorlar. İşte eğleniyorlar. Her şeyi birlikte yapmaya başlıyorlar falan. Sonra bir gün Amanda karakteri, Amanda kız birey. Amanda sevgilisi Rafaela'nın evinde kalıyor ve kaldığı gecenin sonrasındaki gün sabah evine duş almaya gidiyor. Cadılar Bayramı'ndan sonra geçiyor bu olay. Bu yüzden de Meredith'le de birkaç gündür görüşmemişler. Ve eve gittiğinde işte duş alıyor. Duş alırken işte bazı böyle küçük küçük kan izleri görüyor. Yerde kan izleri görüyor ama böyle çok büyük kan izleri değil, böyle banyoda falan görüyor bunu ve şimdi söylemeyeyim, sonrasında söyleyeceğim neden yapmadığını. Hani çok büyük bir olay olarak düşünmüyor. Sonra Meredith'in kapısının kilitli olduğunu görüyor. Vuruyor ses yok, vuruyor ses yok. Tuvalette bir anda büyük bir dışkı görüyor, tamam mı? Biri sıçmış. Ve onu görünce şaşırıyor. Sadece onu görünce şaşırıyor ama bu biraz garip bir hikaye. Evet. Sadece onu görünce şaşırıyor. Korkuyor ve Rafaela'yı arıyor. Diyor ki bir eve girmiş sanırım. Sonra bakıyor odalardan birisi böyle her taraf dağınık. Böyle hırsızlık olarak düşünüyor ve Rafaela sevgilisini arıyor. Diyor ki eve biri girmiş falan. Evden çıkıyor. Ve Rafaela geliyor. İşte polisi arıyorlar falan. Başka kız arkadaşları, evde oturan ev arkadaşları geliyor falan. Onlar büyük olaylar çıkartıyorlar falan filan. Hani kim yaptı, ne oldu falan filan. Sonra kapıyı kırıp açıyorlar ve Meredith'in cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Amanda bunu görmedi daha. Çünkü direkt dışkı falan görünce çıkıyor. Ve hani bir odanın çok dağınık olduğunu görünce direkt hırsız var deyip çıkıyor. Sonra Amanda karaktere karakter demeyeyim çünkü bu gerçek bir hikaye. Hep karakter diyesim geliyor. Amanda suçlu bulunuyor. No evidence. Hiçbir kanıt yokken İtalyan polisler işte önce Amanda'yı çok sorguya çekiyorlar. Aşırı psikolojik bir şiddet uyguluyorlar. O sahnelerde gerildim. Yani neler ettiler kıza ya dedim. Abi bir de ben de Fransa'da okudum ya. Üniversiteyi ve 1. senemde ve kızı İtalyanca sorguya alıyorlar. Bak kızın 1. senesi, daha İtalyancası çok iyi değil ve İtalyanca sorguya alıyorlar. Hiçbir çevirmen falan yok kızın yanında ilk başta. Kendime o kadar empati yaptım ki kız en sonunda işlemediği suçu itiraf gibi bir şey diyor ve diyor ki Patrick yaptı. Mesela Patrick onun çalıştığı bardaki müdür. Ama kız 2 saat sonra çünkü 18-20 saat falan kıza sorguya alıyor polis. 20 saat boyunca. Ve kıza aşırı bir psikolojik şiddet uyguluyorlar. Nasıl yaptın? Sen yaptın. Kız demesine rağmen ben yapmadım. Ben bilmiyorum. Orada değildim demesine rağmen sen yaptın. Nerede yaptın? Kiminle yaptın? Neden yaptın falan demesine rağmen hiçbir kanıt olmamasına rağmen kız Amerikalı kullanmışlar hep beraber ev arkadaşlarıyla birlikte ama bir tek Amanda'ya
bağlanıyor bu. Çünkü Amerikalı, işte çok güzel bir kız, işte dışarıdan bakılınca çok eğlenceli bir kız falan diye direkt Amerikalı diye ona şey yapıyorlar. Kıza yüklüyorlar suçu. Ve kızın üstüne geliyorlar. Buna şey deniyormuş bu arada, polis eğer belirli bir kanıt yoksa birini, gözlerine kestirdikleri birini suçlu ilan edip onun her hareketi suçlu gelmeye başlarmış onlara. Böyle bir olay varmış. Bir psikolojide bir adı varmış bu polislerin uyguladıkları stratejinin. Çok korkutucu ve ben de Fransa'da falan okudum ya, Allah'ım korusun. Yani iki başıma böyle bir şey gelmedi ama ya beni de Fransız polisleri sorguya çekse abi, ben de panikten ne dediğimi bilemem. Yani bu nasıl bir şey? 20 yaşındaki bir kıza uygulanan bu şiddet inanılmaz. Ve dizi ve kız ve sevgilisi 5 yıl hapiste yatıyor abi. Hiçbir kanıt olmamasına rağmen dizide. Şimdi dizinin en sevdiğim yanları ne biliyor musunuz? Kısaca size şöyle bir geçeceğim. Dizinin en sevdiğim yanları oyunculuklar. Amanda Knox'u oynayan kadın oyuncu, adı neydi? Grace Van Patten. Çok iyi oynamış yani. Bayıldım oyuncunun. Bence bu oyuncuyu ileride daha fazla duyacağız. Belki biliyorsunuzdur, Tell Me Lies diye bir dizi var. O da çok iyi bir dizi. Böyle manipülatif ilişkiler hakkında, bir ilişki hakkında ama genel anlamda gençlerin, şimdiki gençlerin işte bu aralarındaki ilişkilerde manipülasyonla ilgili çok iyi bir dizi. Tell Me Lies'ı izlediyseniz belki onu da videosunu, analiz videosunu konuşuruz, sohbet ederiz. Yorumlara yazın. İşte bu kız yani çok iyi oynuyor. Dizinin konusu çok iyi. Pozitif yanlardan başlıyorum çünkü. Konusu çok iyi. Çünkü gerçek bir true crime tabii ki. O yüzden de böyle insanın gerçekliğini sorgulatan bir dizi. Yani bu kadar kanıtsız bir ortamda nasıl bir polis teşkilatı bir kadını bu kadar suçlu haline getirir. Bir de Amanda Knox ve 5 yıl sevgilisiyle birlikte hapiste yattıktan sonra da, yatmalarına rağmen aslında en çok Amanda konuşuluyor. Ama asıl cinayetin katil zanlısı ve katil, yani katil suçunu itiraf ediyor arkadaşlar. Ya bayağı bildiğimiz siyahi bir erkek öldürüyor kızı. Arkadaşlar burada siyahi olarak altını çizmemin sebebi o dönemde İtalya'da siyahilere bakış açısı, Amerika'daki siyahilere bakış açısından vesaire dolayı, yani zaten aslında o dönem eğer siyahi bir katil zanlısı ortaya atılırsa ırkçılıkla tekrardan gündeme gelir bu dava vesaire. Yani İtalya bundan da korktuğu için açıkçası çok da fazla gerçek katilin aslında konuşulmasını engelliyor ya da konuşulmasını istemiyor. Hani ırkçılıkla suçlanmamak açısından. Bu yüzden burada altını çizdim, yanlış anlaşılmasın. Ve evde büyük ihtimalle aslında şeyden hoşlanıyor, Amanda'dan hoşlanıyor ama evde o gün Meredith var ve Meredith'i öldürüyor ve satıcısı bir adam ve medya, polisler, insanlar, kamu, hiçbiri bu adama aynı tepkiyi vermiyor öldüren adama. Ama Amanda o adamı eve alan kişi olarak geçiyor. Adam suçunu itiraf etmesine rağmen ve hani Amanda vardı yoktu. Bunları dedi mi demedi mi, dizide bunları göremiyorsunuz. Zaten olumlu yanlarını geçersek, bence olumsuz yanlarında şu var dizinin. Dizinin senaryosundaki bir hata mı yoksa bu gerçek olay örgüsündeki boşluklar mı? Bunu bilemiyorum ama gerçek olay örgüsündeki boşluklarsa da dizinin bunu doldurmuş olması gerekiyordu senaryolaştırarak. O yüzden senaryoda çok fazla boşluklar var. Yani sen bir diziyi belgesel şeklinde yayınlamıyorlar çünkü diziyi. Direkt kurgu bir dizi olarak yayınlıyorlar bu yapım. Yani kurgu bir dizi. Evet, gerçek hikayeden esinlenilmiş, yapılmış ama kurgu dizi olarak görüyoruz bunu. Bu yüzden de bu hikaye örgüsündeki bu boşlukları bilerek mi yaptılar? Hani bu kadar kanıtsız bir şekilde İtalyan polisinin hareket ediyor olması bence çok, yani hepsi aynı anda kanıtsız bir şekilde ve hızlıca, ya bunu zaten gördüğümüz bir şey tabii ki de. Polisler de dünyada genel anlamda bir olay yaşandığında medya baskısıyla polisler de işlerini daha hızlı yapıyorlar. Medyayı suçladığımdan değil, medya her zaman, ben kamu tarafındayım. Ama olay çok hızlı çözülebilmesi için çok yanlış adımlar atıyorlar. Ve bu dizide de öyle ama çok temelsiz geldi bu bana. Yani bir izleyici olarak o kadar olmasını
ihtimal vermediğim şeyler ard arda oldu ki. Yani bu kadar kanıtsız bir şekilde, avukatsız bir şekilde, yani 2007 yılında geçiyor ama o zaman da hak hukuk var yani ve adalet olmasını umut ediyorum. Avukatsız bir şekilde alınıyor bu Amanda'nın sorgusu ve bu, yani kız kendi zaten şey diyor, tamam olmasa da olur gibi bir cehaletle söylüyor ama o zamandan sonra zaten İtalya hükümeti, yani yeni bir karar getirmişler. İstesin istemesin herkesin yanında avukat olmak zorunda. Bu dünyada da şu anda da böyle diyebiliyorum her yerde. Ama yani böyle büyük bir cinayetin ortasında kalmış bir kadın, genç kız var ortada ve onu suçlayanlar, ona psikolojik şiddet uygulayanların çoğu da kadın polis. Ya bana bu kadar açıkçası dedektif de var tabii, o dönemin dedektifi. Onun da hikayesini anlatıyorlar ki o bomboş bir hikaye. Bu diziyle ilgili en gerçekten sıkıldığım bölüm dedektifin hayat hikayesini izlediğimiz bölüm. Ki bence Rafaela'nın, yani Amanda ile birlikte hapse giren sevgilisinin de bölümü oldu. Onu daha çok görseydik daha mutlu olurdum. Çünkü dedektif işte diyor ki Amanda işte Meredith'e bir ayin düzenliyor. Seks ayini, işte böyle satanist bir ayin düzenliyor. İşte ev arkadaşını satıyor falan filan. Böyle böyle hikayeler yazıyor. Ve elinde hiçbir kanıt yokken bunu yazıyor. Ve mahkeme sonrasında Amanda ile yüzleşirlerken, Amanda'nın suçsuzluğu kanıtlanmasına rağmen, ben o zamanki elimdeki şeylerle bir hikayeye inanmak zorundaydım diyor. O kadar temelsiz bir argüman ki. Çünkü elinde olmayan şeylerle yapıyorsun aslında. Ön yargılarınla kadınlara ve Amerikalı bir genç kız karşına var. Ön yargılarınla sen kafanda bir hikaye uyduruyorsun ve o hikayenin olan hikaye olduğunu düşünerek gencecik bir kızı hapse attırıyorsun. Şimdi gerçekten dizide inanılmaz bir adalet çarkında zaten çok büyük bir problem var. Şu andaki dünyamızda da zaten en büyük tartışma konusudur bu. Ama dizide kurgu olarak düşündüğümüzde herkesin bu kadar adaletsiz ve hukuksuz hareket ediyor olması bana çok mantıksız geldi. Yani herkes mi hukuksuz hareket eder? Herkes hukuksuz hareket ediyor. Yani kimsenin işini doğru kimse yapmıyor. Bu kadarı biraz bana şey geldi. Fazla abartı geldi. Bazıları en azından işini yapmaya çabalasa daha mantıklı gelecek. Amanda'nın avukatlarından bahsetmiyorum. Amanda'nın avukatları da var. Onlar zaten işini yapıyorlar. Ama ben daha ortak ve yani tarafsız kısımda olanların neden hiçbirinin işini bu kadar yapmadıklarını ve işini bu kadar hep kötüye kullandıklarını hep düşündüm. O yüzden beni çok şey yaptı, ikilemde bıraktı bu dizi. Olayın sonunda bir de dizinin kötü taraflarından biri tonunda bir tutarsızlık var. Bu ne demek? Ton tutarsızlığından kastım şu. Gerilim sahnelerinde Amanda'nın mesela sorgu sahnesi aşırı gerilim. Aşırı bir de abartılarak tabii ki hani bir sahne yapılmış. Abartıdan kastım kötü bir şey değil. Çekim olarak onu tercih etmişler. Okey, bence hiç sorun yok. Dramatik açıdan da bence hikayeyi daha seyirciyi içine sokan ve daha geren falan bir sahne. Ama bunu çeken diziyle, yönetmeniyle Amanda'nın evlenip çocuk sahibi olduğu sahneleri çeken yönetmenin aynı olması ve bambaşka ton farklılıkları olması. Çok Amanda'nın evlendiği ve çocuk yaptığı sahneler kısaca geçiliyor. Okey, ama çok nasıl derler ona, komedi draması izliyormuş gibi bir hızda ve tonda ilerliyor sahneler. O yüzden de yani çok fazla tabii ki benim film okumadığım için terimsel olarak anlatamıyorum ama izlediğinizde zaten fark edeceksiniz. Çok büyük bir ton farklılığı var. Sanki biz gerilim dizisi değil de bir true crime işi değil de tamamen kurgu bir şey izliyormuşuz gibi. Yani tamamen gerçeklikle alakası olmayan bir şey izliyormuşuz gibi sahneler konulmuş. Amanda'nın evlenip çocuk sahibi olması sahneleri, onlardan dolayı çok tutarsızlık var. Yani görsellik açısından ben çok sevdim diziyi. Görselliği çok güzel ve Perugia, yani İtalya'yı gösteriş şekli ve kızın, o İtalya'daki kızın dünyası, bir Amerikalı'nın dünyasını kızın gözünden güzel göstermişler. İşte dedektifin bölümü çok kötüydü. Dedektifin bölümü hiç umurumda olmadı. Dedektif karakterinden zaten
nefret ederek izledim. Hiçbir argümanı, yani neden bunu yaptığıyla ilgili, neden bu kadar ya babası ölmüş, babası şurada şöyle öldürülmüş falan ve dramatik açıdan hiçbir geçerliliği olmadı o karakterin bana. Yani hani yaptığı şeylere belki de çok nefret ederek izlediğimiz için, yanlı izlediğimiz için, Amanda'nın tarafından konuyu izlediğimiz için dedektif bize büyük ihtimalle belki değil, kesin bu yüzden bana izlerken çok antipatik geldi ama şimdi biz ne diziler, filmler izledik, ne villainlar izledik. Hepsinin en azından kafamda oturan bir argümanları vardı. Yani ne olduğunu anlayabiliyordum. Neden yaptıklarını anlayabiliyorduk ama hak vermiyorduk. Ama anlayabiliyorduk. İşte o anlayabilme aşaması karakterle aslında bağ kurabildiğin aşama. Hem anlayamadığında hem de hak vermediğinde bağ kuramıyorsun karakterle. İyi kötü fark etmeksizin. Burada da dedektif karakteriyle aslında bir bağ kuramadık. Çünkü dizi bence kurgu mu yoksa gerçeğe tamamen bağlı mı olsun arasında kalmış bir dizi. Bu yüzden de dizinin senaryolaştırılmasında, bu olayın senaryo haline gelişinde Amanda Knox'un kendisi de yapım sürecinde olan biri. Yani Amanda Knox'un gerçek kişi, gerçek hayattaki kişi. O da yapım aşamasında bulunmuş. Bu yüzden de çok Amanda gözüyle yapılmış bir iş. Bunu zaten sana söylüyorlar. Yani PR çalışmalarında, pazarlama çalışmalarında Amanda Knox'un kendisi tanıtıyor zaten bu diziyi. Bu yüzden de aslında Amanda Knox'un bakış açısından bir dizi izleyeceğini zaten aslında sana reklamını yapıyorlar. Yani bunu yapmalarına rağmen bu doğru mu? Bence değil. Çünkü neden değil? Etik açıdan bu dizinin, ben ki olayı çok sevmeme ve hikayeye girmeme rağmen, yani Amanda'nın o yaşadığı gerilimi çok hissettim. Gerçekten de o hikaye çok vurucu bir gerçek hikaye olması zaten direkt gerçek hikayeler bu yüzden dönüştürülüyor zaten. Çünkü bizim olaya girmemiz seyirci açısından aslında bir trik, yani direkt hızlıca seyircinin hikayeye girmesini sağladıkları için bu kadar izleniyor, talep var. Ama etik olarak işte bu hikayelerdeki en büyük problem bakış açısı sorunu. Bu hikayeler tek bir tarafın bakış açısından hep ilerliyor ve hep o tarafın gözünden olayları izliyorsun ve bu bir noktada propagandaya dönüşüyor. Yani o taraf toplamaya dönüşüyor. Bu yüzden de etik olarak da çok da doğru bulduğum yerler değil yani bu tip dizi filmlerin bulunduğu kulvarlar. O yüzden bu tartışılır. Yorumlarda yazın. Sizin düşünceleriniz neler bu diziyle hakkında? Çok fazla bu arada bu dizi hakkında konuşan görmedim. Amanda Knox hakkında. Çok ünlü bir dizi değil. Yani daha Ağustos'ta yayınlanmış ve 8 bölümü de var, izleyebilirsiniz. Hiç konuşan görmedim. Neden bilmiyorum. Çok underrated kalmış bir dizi. Biraz belki de zaman verilmesi gereken bir dizi ya da çok İtalyan hükümetine ve hukukuna biraz fazla göndermesi olan, göndermeden de öte suçlayıcı bir yerden çok bakabileceğim bir yer olduğu için belki de çok ülkeler arasında gerçekten bir tartışma ya bir dizi yaratmaz ama yaratır da bir noktada. Belki çok dikkat çekti ya da biraz fazla İtalyanlar laf ettiği için, İtalya'dan korkulduğu için halkından hani çok mu tepki alırız acaba diye bu kadar pazarlaması ve reklamı az tutuldu. Bilmiyorum ama biraz az konuşulan bir dizi. Bence yaptıysanız konuşalım abi. Yani konuşmaktan kimseye zarar gelmez bence. Eleştirmekten, analiz etmekten kimseye zarar gelmez diye düşünüyorum. Siz dizi izlediniz mi? Beğendiniz mi? Benim bilmediğim olayla ilgili, hani bu boşluklar dediğim yerlerle ilgili bilgileriniz varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben bulamadım. Bu diziyi izledikten sonra okuduğum her şey dizide de gördüğüm şeylerdi. Daha derin incelemelerini çok da bulamadım. Biliyorsanız bilgiler bu konu hakkında yazabilirsiniz aşağıya yorumlara. Ben de bilgileneyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, Derin Universe ve ben TikTok'ta ve Instagram'da da varım. Instagram'da her dizi, film ya da herhangi bir YouTube videom gelmeden önce size haber veriyorum önceden ya da şeyler de yapıyorum. Hani böyle dizi, filmler, çok fazla yabancı kaynak takip ettiğim için çok fazla yabancı dizi, filmlerle ilgili haberleri önceden beni takip ederseniz çok önceden alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Instagram'da beni takip etmeyi, TikTok'ta beni takip etmeyi buraya bırakıyorum. TikTok'ta da live'larım var, canlı yayınlarım var. Birebir sizinle sohbet edebiliyor. Onlarda da beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Çok konuştum. Ama şarkı girsin. Dın 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 dın.